Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine ilginizi çekecek bir projeyle birlikte çalışacağız. Projemizde bir adet HMI, iki adet de dijital potansiyometre var. Bu dijital potansiyometrelerimiz motor sürücülere hızını ayarlamak, yönünü değiştirmek için kullanılan cihazlarımız. Bu projede HMI Master çalışıyor. Bu cihazlar Slave çalışıyor. Ancak farklı bir uygulama. İkisi yakında bulunacak operatörün. Biri uzakta ve bunun arkadaşları da diğer koloninin diğer üyeleri uzak noktalarda olacak. Operatör HMI'dan değer değiştirmek istiyor veya herhangi bir parametreyi değiştirmek istiyor. Bu parametreyi girdiği anda tüm cihazlarımız aynı değer alacak. İsterse yanında bulunan yine cihazın üzerinden de bu parametreyi değiştirebilecek. Şöyle basıyorum tuşuna, set'e girdim. Set değerini değiştiriyorum şu an. 756 yapıyorum, onaylıyorum. Bakın tamamı yine aynı değere ulaştı veya aynı parametre değişmiş oldu. Fakat uzak noktalardakileri değiştirmeye izin vermeyecek üzerinden. Değiştirmek istese de değişemeyecek. Buradaki değeri dönecek. Yani kabaca ikisi master gibi davranacak. Bunlar slave gibi davranacak. Aslında bunların tamamı işte 100 tanesi 200 tanesi de slave ama bir yöntemle bunları bu şekilde bağlayacağız ve kullanacağız. Şu an kullandığımız RS485 port üzerinden Modbus R2 haberleşmesiyle bu işi yapıyoruz. Yaklaşık bir dakikalık bir çabayla bu işlemi nasıl yapıyoruz? Birlikte göreceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi yazılım kısmına geçelim. Öncelikle internet sitemizden cihazımıza bakalım. Dijital potansiyometre diye bir hız kontrol cihazlarını sürmekte kullanılan bir cihaz diye burada tanımlanıyor. Bağlantıları, ilgili gerekli olacak dosyalar burada mevcut. İkinci olarak bizim kullanacağımız PDF dosyası. PDF dosyasını indirdik. Cihaz üzerinden iki parametreyi değiştirmemiz gerekiyor öncelikle. Bunlardan bir tanesi burada gördüğünüz gibi Slave ID. Kullanacağımız ilk cihazdan itibaren birbiriyle çakışmayacak şekilde Slave numarası veriyoruz bunlara. Bizim projemizde 1 ve 2'yi verdik. 2 cihaz kullandığımız için 100 cihaz kullansaydık 100 tane 0, 1, 2, 3, 4 diye gidecekti bunlar. O şekilde bir kere Slave ID'yi değiştirecektik. Üzerinde SAD parametresine girip onayladığımızda ilgili parametreyi değiştirmiş oluyoruz. Bir diğer parametremiz yine cihaz üzerinden değiştireceğimiz PRC. Bu parametreyi değiştirme amacımız ise arkasına taktığımız RS485 modülünü, şuradaki modül cihazın arkasına takıyoruz. Tanıtmak, yani bu cihazın arkasında böyle bir modül var anlamında bunu tanıtmamız gerekiyor. O yüzden onu da değiştiriyoruz. Tüm cihazlarda değiştiriyoruz. Burada yapacağımız başka bir şey var mı? Evet. Hangi parametreyi değiştireceksek veya müdahale edeceksek onun değerine bakmak. Biz şu an set parametresi üzerinde çalıştık. Set değeri Modbus 40.001'deymiş. Buraya veri yazmak amacıyla bu uygulama yapacağız. Diğer tüm parametreleri yine aynı şekilde buradan erişip değiştirmeniz veya gözlemlemeniz mümkün olacak. Şimdi yazılım kısmına geçelim. Çalışan projemiz burada. Yeni bir proje diyelim. Birlikte yapalım. Herhangi bir isim verelim projemize. Panel modelimizi seçelim. Yazılımımız kendisini kapattı, açtı ve haberleşme portu. Haberleşme 485 portundan bağlanacağız. Link ya da modül 1 diyelim ismine. Mod 1 diyelim ya da modül 1. Modbus diyoruz. RTO diyoruz. Cihazlarımız 9608 1'e eşit olduğu için bunları hiç değiştirmiyoruz. Aynen bırakıyoruz ve ekle diyoruz modül 1. Birinci modülümüzü tanıtmış olduk. ID'sini de 1 verdik. Şimdi ikinci modülü tanıtalım. Modül 2 diyelim. Kaç tane modül kullanacaksak onları tanıtıyoruz. Bu defa 2 veriyoruz ID'sini. Çünkü cihaz üzerinde de buna 2 vermiştik. Ve ekle diyoruz. Bakın şu an sistemimizde 2 tane modül tanımlamış olduk. Bağlantı hızlarımız, bağlantı parametrelerimiz de bunlar. Böylece haberleşme ayarlarını bitirmiş olduk. Şimdi yapmak istediğimiz şey adres tanımlamak. Bunun set adresini tanımlayalım. Uzak cihazın bir tanesini, sonra da ikincisini. Set 1 diyelim isterseniz birinci cihazımızın set değerine. 40.001 de hatırlayın. Modül 1'i seçtim. Holding Register'ı bulacağım buradan. Modül 1'den. Holding Register 40.001 ID'si 1 olan cihaz diyorum. Veri uzunluğuna bakalım. Unsigned 16. Evet. Aynı şekilde unsigned 16 diyoruz. Ekliyoruz. Gördüğünüz gibi modül 1'e set adresini, uzak adresini tanımlamış olduk. Şimdi de modül 2'nin set adresini tanımlayalım. Üzerine girelim. Modül 2 diyelim. Buna modül
Pardon, set 1 set 2 olsun bu. Evet. Modül 2 buradan da değiştirebiliriz kısa yoldan. Şuradan ID'sini 2 yapıyoruz. 40.001 de adresimiz. 40.001 yapıyoruz gördüğünüz gibi. Ve uygula diyoruz. Böylece her iki cihazın adreslerini burada tanımlamış olduk. Artık bunlara erişip işlem yapabiliriz. Öncelikle bir set değeri girebilmem için bir veri giriş komponenti almam gerekir. Buna sayıcı bölümünden erişebilirim. Çok farklı giriş türleri var. Bunun okuma yazma adresinde modül 1'e yazacaktır bu. Bu şekilde planlayalım. HMI'dan girdiğim değer birinci modüle yazsın. Birazcık yine fontunu büyütmemde fayda var kamerada görünmesi için. Aynı zamanda şunu ortalı yapalım. OK. Bu şimdi birinci modüle yazacaktır mutlaka ve bunu deneyeceğiz. Yükleyelim cihazımıza. Birlikte bakalım. Gerçekten birinci aşama gerçekleştirme. Yükleyemedi. Yine unuttum ethernetten bağlı olduğum 192.168.0.257 ethernet adresi. Bakayım doğru yazdım mı? Evet, yüklüyorum. Buradan VNC'den de gözlemleyebiliriz. Yüklenme işlemi gerçekleşsin. Bakalım ilk modülümüze set değerini yazmayı başardık mı? Sonraki ikinci aşamayı da birlikte gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir değer var. Bu değeri 156 yapalım. Pardon 56 yaptık. 9, 6, 3 yapalım. Bakın sadece bir tanesini yazıyor şu an gördüğünüz gibi. 457. Okey. 457'yi buraya yazabiliyorum. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Projemizin ikinci aşamasına. Şimdi amacımız şöyle göstereyim. Şu etiketteki değeri bu ikinci modüle aktarmasını sağlamak. Onu şöyle yapıyoruz. Veri transfer editörümüz var. Buradan bir adet ekle diyoruz ve kaynağı belirtiyoruz. Set 1'deki değeri diyoruz. Al diyoruz. Pardon, ekleyemedik galiba. Şuradan set 1'deki değeri set 2'ye aktar diyoruz bunun içeriğini. Veri uzunluğu 1 word uzunluğu olacak. Zamana bağlı olarak mı aktarayım yoksa değer değişince mi aktarayım diyor. Değer değişince aktar diyoruz. Tek yönlü aktarımı yapmak istiyorum. Çünkü ikinci cihazdan birinci cihaza veri gitmesini istemiyorum. Sadece buradaki cihazdan veri buraya gitsin veya buradaki cihazdan veri buraya gitsin istiyorum. O yüzden tek yönlü veriyi seçiyorum. Tamam diyorum. Bu operasyonu yaptıktan sonra artık buradan girdiğim veri bu cihaza gelecek. Bu cihazdan da bu cihaza. Daha doğrusu hep paylaşacaklar. Fakat ters yönde veri aktarımı gerçekleşmeyecek. Şimdi beraber deneyelim ve son halini görmüş olalım projemizin. Şu an yükleme işlemi gerçekleşiyor. Tekrar bağlanıyoruz. Ve testimizi yapalım. Evet. Buradan 1, 2, 3 girelim. 1, 2, 3 enter. Gördüğünüz gibi tüm cihazlara gidiyor. 9, 6, 3 enter. Bakın gidiyor. Buradan bir değer girelim. Şu kısımda. Şöyle değiştireyim. Ulaşamadım. Evet. Onaylıyorum. Bakın üçüne de gitti. Fakat buradan değiştiremem. Çünkü veriyi tek yönlü yapmıştım. Bakın değişmiyor gördüğünüz gibi. Böylece HMI'ye yazdığımız bir set değerine ya da birinci cihaza yazdığımız set değerini diğer tüm cihazlara kopyalayan bir tasarım yapmış olduk. Ve tasarım ne kadar basit. Bu parametreleri arttırarak istediğiniz tüm parametrelere bu şekilde müdahale edebilirsiniz. Çok kullanışlı bir ağınız olacaktır. Umarım çalışma işinize yarar. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.